Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün çocukların çok seveceği ve çok mutlu olacağı bir kurabiye tarifim var. Benim gibi değişik kurabiye çeşitlerini denemeyi severler. Mutlaka bu kurabiye tarifimi de denesin. Hem kıyır kıyır oluyor hem de çok lezzetli bir kurabiye. Büyük küçük herkesin çok seveceği bir kurabiye tarifi diyebilirim. Üstelik çocuklara da bu karakter çok tanıdık gelecek. Çok severek izledikleri Koyun Şahan çizgi filmdeki Koyun ve arkadaşlarının kurabiyelerini yaptım. Hemen tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine bir adet yumurtamızı alalım. Bir çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. Oda ısısında beklettiğimiz yumuşamış tereyağımızı ekleyelim. Tereyağı yerine dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Tarifimde 275 gram tereyağı kullandım. 1,5 su bardağı pudra şekeri ilave ediyorum. Benim bardak ölçüm büyük olduğu için 1,5 su bardağı ölçüsünde. Sizler 200 mililitre klasik su bardağı ölçüsünde 1,5 su bardağı pudra şekeri ayarlayarak ekleyebilirsiniz. 1 su bardağı unumu ekledim ve tekrardan 1 su bardağı unumu ekliyorum. Şu anda toplamda 2 su bardağı un eklemiş oldum. 1 paket hamur kabartma tozu, 1 paket vanilyamızı ekleyelim. Çırpıcıyla önden çırpalım. Daha sonra kalan unumuzu ekleyeceğiz. Öncelikle bu malzemelerimizi el çırpıcısıyla güzelce çırpalım ki tüm malzemeler birbirine iç içe geçsin. Toplamda tarifimde 6 su bardağı un kullandım. 200 mililitre su bardağı ölçüsünde 6 su bardağı un kullandım. Malzemelerimizi önden çırptıktan sonra kalan unumuzu ekleyelim. Bu aşamada 3 su bardağı unumu ekliyorum. Her zaman ununuzu kontrollü bir şekilde azar azar ilave ederseniz daha iyi olacaktır. 3 su bardağı unumu ekledikten sonra elimle güzelce yoğuruyorum. Hamurum hafif cıvık olduğu için istediğim kıvamda olmadığından dolayı 1 su bardağı unumu daha ekliyorum. Toplamda 6 su bardağı un eklemiş oldum. Bu malzeme ölçülerinden tam 34 adet koyun kurabiye elde ettim. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme ölçülerini daha fazla artırarak çok sayıda yapabilirsiniz. Özellikle bu tarz kurabiyeleri, ayıcık kurabiye veya koyun kurabiye, kaplumbağa kurabiyeleri genelde çocuklarımıza doğum günlerinde yaptığımız için çok sayıda yapıyoruz. Malzemeleri katlayarak daha fazla kurabiyeler elde edebilirsiniz. Ya da malzeme ölçüleri size fazla geldiyse malzeme ölçüsünü yarı olarak yaparsanız daha az kurabiye elde edebilirsiniz. Kurabiye hamurum hazır. Kıvamım bu şekilde yumuşak kulak memesi kıvamında olacaktır. Kurabiye hamurumuzu şimdi ikiye bölelim. Yarısını kakaolu, yarısını da beyaz olmak üzere 2 kaba pay edelim. Üç yemek kaşığı dolusu kakaomu ilave ediyorum. Diğer hamurum sade hamur olacak. Bu hamurum da kakaolu kurabiye hamuru olacak. 3 yemek kaşığı kakao eklediğimiz için kurabiye hamurumuz daha sert katılaşacaktır. O yüzden 1 yemek kaşığı tereyağı ilave etmenizi öneriyorum. Ben yoğurduktan sonra 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Şimdi 1 yemek kaşığı tereyağımı ilave ettim. Hamurumu tekrardan yoğuruyorum. Yumuşak bir hamur elde ediyorum. Şimdi kurabiyelerimize şekil vermeye başlayabiliriz. İlk önce koyunumuzun gövdesini yapalım. Daha sonra yüzünü yapalım. Figürlü kurabiyeler yaptığımız zaman oran orantısı çok önemli. Mesela koyunumuzun gövde kısmı sade hamurla yaptığım silindir şeklindeki gövde kısmı bu şeklimizde en büyük olan kısım. Daha sonra yüzü en büyük olan kısım. Şu anda kakaolu hamurla yuvarladığım kurabiyeler yüzü olacak. Yuvarlak hamurlarımı silindir şeklinde yaptığım sade hamurlarımın üzerine yapıştırıyorum. Hafifçe dokundurmanız yeterli olacaktır. Çünkü fırında pişerken bütün parçalar birbirine yapışacak. Çok boşluk bırakmayın. Hafifçe yapıştırmanız yeterli olacaktır. Şimdi koyunumuzun saçlarını yapıştırabiliriz. Yüzünün üst kısmına sade kurabiye ile yaptığım saçlarını yapıştırıyorum. Şekil olarak gördüğünüz gibi yarım daire şeklinde oluyor. C harfine de benzetebilirsiniz.
Gerçekten yapımı çok eğlenceli. Çocukların çok mutlu olabileceği bir kurabiye. Şu anda 15 adet tepsime dizdim. Bir tepsi daha yaptım, 15 adet. Sonrasında kalan 4 tane koyunumu da pişirdim. Toplamda 34 adet koyun şan kurabiyeler elde ettim. Kurabiye hamurumuzun parçalarını yaparken aşama aşama yapalım. Toplu halde bütün parçaları yaparsanız kurabiye hamurunuz kuruyacaktır. Birbirine yapışması zor olacaktır. O yüzden benim yaptığım aşamalar gibi hazırlarsanız çok kolaylıkla hamurlar birbirine yapışacaktır. Şimdi koyunumuzun kulaklarını yapalım. Kakaolu kurabiye hamurumla kulaklarını hazırladım. Her birine ikişer tane yapıştırıyorum. Kakaolu kurabiye hamurumla küçük yuvarlak şekilleri oluşturdum. Kollarını ve ayaklarını yapıştırıyorum. Bu aşamaları sizleri fazla sıkmadan parça parça halinde hangi aşamaları yaptıysam kısaca göstermeye çalıştım. Son olarak sade hamur ve kakaolu hamurla gözlerini oluşturdum. Şimdi bir kürdan yardımıyla koyunumuzun gövdesinde yuvarlak delikler oluşturalım. Ve burun deliklerini biraz daha büyükçe delerek yapalım. Koyun figürlü kurabiyelerimiz hazır. Şimdi önceden ısıtılmış alt üst fırın ayarımızda 180 derecelik ayarda yaklaşık 10 ila 15 dakika aralığında kontrollü bir şekilde pişirelim. Şuna dikkat edelim ki kurabiyelerimiz kararmasın, yanmasın. Takip ederek pişirmeye özen gösterelim. Sade olan kısımları pembeleşmeden beyaz kalacak şekilde kontrollü bir şekilde pişirelim. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz çok şirin, çok tatlı, çok güzel piştiler. Kurabiye hamuru da çok lezzetli bir hamur. Kıyır kıyır ağızda dağılan bir kurabiye hamuru var. Bu kurabiye hamuruyla dilerseniz sade veya kakaolu kurabiye olmak üzere çok lezzetli kurabiyeler elde edebilirsiniz. Yakından da gördüğünüz gibi şahane oldular. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tarifimi beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayınız. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Yepyeni tariflerimden anında haberdar olabilmek içinse bildirim zilini lütfen açınız. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Tarifimi denedikten sonra yorum kısmına mesaj yazarsanız böylelikle tarifimi hiç denememiş olan kıymetli takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Yepyeni birbirinden farklı yemek ve tatlı tariflerimle tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.